Sadece 8 kelime, meclis kürsüsünde söylenen 8 kelimelik Kürtçe bir cümle ve e, saçta taşınan sarı, kırmızı, yeşil renklerde bir kurdele, Evet. bir saç bandı ve tek bir cümlenin tam 10 yıllık bir hapis cezasına, Avrupa Parlamentosu'nda yankılanan krizlere ve hani Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini temelden sarsan devasa bir uluslararası hukuk savaşına dönüşebileceğine inanır mısın? Kesinlikle çok çarpıcı bir tablo bu. Merhaba, ben bu derinlemesine analizde sunucunuzum. Bugün işte tam da o kurdelenin ve o cümlenin peşinden gideceğiz. Ve bunu yaparken önümüzde duran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, meclis tutanaklarını, Uluslararası Hukukçular Komisyonu raporlarını ve dönemin gazete manşetlerini didik didik edeceğiz. Merhaba, ben de bu dosyanın hukuki ve tarihsel arka planını sorgulayacak olan uzmanınızım. Şunu en baştan netleştirelim. Hani siyasi davalar ve devlet güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir şey uzaktan göründüğü kadar net değildir. Ortada bir röntgen cihazı yok sonuçta. Devletin güvenlik refleksleriyle bireyin insan hakları savunusu çarpıştığında sınırların nasıl bulanıklaştığına yakından bakacağız. Hukukun siyasetin baskısı altında nasıl şekil değiştirdiğini inceleyeceğiz ve en önemlisi hiçbir iddiayı mutlak doğru kabul etmeden her şeyi sorgulayacağız. O halde bu hikayenin en başına, ipliğin ucuna gidelim. Bu uç bizi ta 1961 yılına, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine götürüyor. Leyla Zana'nın o zamanki adıyla Leyla Dağlı'nın hikayesi bu. 14 yaşında kendisinden 20 yaş büyük olan dönemin Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana ile evlendirilmesiyle başlıyor aslında her şey. Evet, çok erken yaşta bir evlilik. 1980 askeri darbesiyle eşi hapse girince hani onun için cezaevi kapılarında Türkçe öğrenme ve adım adım politize olma süreci başlıyor. Ama burada asıl odaklanmamız gereken bence hukuki bir emsal teşkil eden o Mehdi Zana davası. Kesinlikle. Zaten Leyla Zana'nın siyasi kimliğinin inşasını anlamak için önce Mehdi Zana'nın 1987 yılında Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği o meşhur röportaja bakmamız lazım. Her şeyin fitilini o röportaj ateşliyor. Ne diyordu tam olarak o röportajda? Şöyle diyor özetle, PKK'nın Ulusal Kurtuluş Hareketi'ni destekliyorum, katliamlardan yana değiliz, kadın ve çocukları yanlışlıkla öldürüyorlar. İşte bu sözlerin basılmasıyla birlikte inanılmaz hani labirent gibi bir yargılama süreci başlıyor. Yani makalelerde ve dava dosyalarında okuduğum kadarıyla dosya adeta bir şehir efsanesine dönüyor. İstanbul'dan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne, oradan askeri mahkemeye, sonra tekrar DGM'ye gidip geliyor. Aynen öyle. Tam bir yetki karmaşası. Bir saniye, neden bir sanık sırf bir gazete demeci yüzünden ilden ile sivil mahkemeden askeri mahkemeye sürüklenir ki? Yani bu dava gerçekten bir hukuk davası mıydı yoksa tamamen siyasal bir manevra mıydı? İşte sormamız gereken ilk kritik soru bu. Bu durum, dönemin yargı sistemindeki yetki kargaşasının ve devletin bu tür vakalara nasıl bir reaksiyon verdiğinin en net göstergesi aslında. Devlet, terörle mücadele konsepti içinde bu ifadeleri olağan bir sivil alan tartışması olarak görmüyor. Doğrudan devletin bekasına yönelik bir tehdit olarak algılıyor. Zaten hani bu yüzden konu eninde sonunda uluslararası boyuta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınıyor. İşte tam burada durmak istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yani AİHM, ifade özgürlüğü konusunda genellikle en geniş korumayı sağlayan kurum değil midir? Öyledir, evet. Peki neden Mehdi Zana'nın bu sözlerini İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi yani ifade özgürlüğü kapsamında korumadı? AİHM bu dosyada Türkiye'nin bir ihlal yapmadığına karar veriyor. Bu kararın arkasındaki temel mantık neydi Allah aşkına? Çok yerinde bir itiraz. AİHM'in kararına detaylı baktığımızda şunu görüyoruz, mahkeme metni sadece kelimeler üzerinden değil, dönemin tarihsel ve coğrafi bağlamı üzerinden okuyor. Nasıl yani? Yıl 1987. Türkiye'nin güneydoğusunda olağanüstü hal ilan edilmiş, çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. AİHM diyor ki, bakın Mehdi Zana bölgede tanınan, kitleler üzerinde etkili siyasi bir figür. Yaptığı bu açıklama o günün çatışma ortamında şiddeti körükleme potansiyeli taşıyor. Anladım. Yani zamanlama ve mekan çok kritik burada. Aynen öyle. Dolayısıyla mahkeme devletin ulusal güvenliği sağlama refleksini o anki şartlarda meşru buluyor, müdahalenin demokratik bir toplumda zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığına hükmediyor.
Yani bağlam kelimelerin tamamen önüne geçiyor. Peki aynı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10. maddede devleti haklı bulurken 6. maddede yani adil yargılanma hakkı konusunda Türkiye'yi neden oy birliğiyle mahkum ediyor? Ne oldu da yargılamanın adil olmadığına kanaat getirdiler? Çünkü yargılamada hukukun usul esası ihlal ediliyor. Şöyle düşün, Mehdi Zana kendisini ağır hapis cezasına çarptıran mahkemenin önünde bizzat bulunmuyor bile. Nasıl yani? Duruşmaya katılmıyor mu? Hayır, yargı sistemi istinabe yöntemi dediğimiz başka bir mahkeme aracılığıyla ifade alma yoluna gidiyor. Düşün, sanık Eskişehir'den Aydın'a sürülüyor, hükmü veren hakim sanığın yüzünü hiç görmüyor, mimiklerini izlemiyor, doğrudan soru soramıyor. Yok artık. Bu ceza hukukunun doğasına aykırı değil mi? Kesinlikle aykırı. Üstelik Zana mahkemede Kürtçe savunma yapmak isteyince mahkeme bunu reddediyor ve tutanaklara sanık susma hakkını kullandı şeklinde geçiriyor. İnanılmaz. AİM de zaten bunu kabul edilemez buluyor. Diyor ki sanığın bizzat orada bulunup kendi ana dilinde veya anladığı bir dilde kendini savunma hakkı esastır, bu yargılamanın kalbidir. Bu yüzden ihlal veriyor. Düşünsene, bizi dinleyenler de bir an için kendini o döneme koysun. Bir yandan eşinin davası için mahkeme cezaevi dolaşıyorsun. Diğer yandan devletin katı güvenlik politikalarıyla uluslararası insan hakları normlarının tam ortasında kalıyorsun. Leyla Zana'nın siyasi kimliği işte tam da bu hukuki labirentin içinde şekilleniyor. İnsan hakları savunuculuğundan geçip 1991'de aktif siyasete atılıyor. Evet, Sosyal Demokrat Halkçı Parti yani ESHP listelerinden meclise girmeye uzanan o tartışmalı yolculuk başlıyor. O dönem ESHP'nin Kürt siyasetçileri kendi listelerinden meclise taşıması aslında sistemin bir entegrasyon çabası olarak okunabilir. Ama o entegrasyon meclis kürsüsünde çok sert bir duvara çarpıyor. Hem de ne duvar. Ve geldik o tarihi ana, 6 Kasım 1991. Meclis kürsüsü, Zana kürsüye çıkıyor, üzerinde resmi kıyafeti var ama saçında Bismilli bir annenin ricası üzerine taktığı o meşhur sarı, kırmızı, yeşil kurdele var ve yemin metnini Türkçe okuduktan sonra sadece 8 kelime ekliyor. Kürtçe bir cümle. Evet, ez ve sonde liserna ve gele kurdu Türk dihuyum. Yani bu yemini Kürt ve Türk halklarının kardeşliği adına ediyorum. Hani bu kısacık an mecliste adeta bir patlamaya, büyük bir infiale neden oluyor. Neden sadece birkaç cümle bu kadar büyük bir devlet krizi yarattı? Bunu anlamak için ta ulusal kimlik inşasının temellerine inmemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve temel reflekslerinden biri, resmi dil ve kimlik üzerinden bir ulusal homojenlik yaratmaktı. TBMM de bu homojenliğin devletin kurumsal kalbiydi. O güne kadar kamusal alanda yok sayılan, görünmez kılınan bir dille ve devletin o dönem yasa dışı örgütlerle özdeşleştirdiği sembollerle o kalbe girmek, sistem için tam bir şok dalgasıydı. Yani devlet bunu basit bir kural ihlali değil, sisteme doğrudan varoluşsal bir meydan okuma olarak gördü. Aynen öyle. Bakın, dışarıdan gelen silahlı bir tehdidi bertaraf etmenin askeri yöntemleri bellidir. Ama sistemin kalbinden, meclis kürsüsünden, hem de bir milletvekili zırhıyla gelen sivil bir eylem, devletin alışkın olduğu güvenlik paradigmasını bir anda çökertir. Anlıyorum. Tarihsel olarak düşünelim. Mesela Nelson Mandela'nın yargılanırken mahkeme heyetine meydan okuması veya Rosa Parks'ın o otobüste siyahlara ayrılan bölümden kalkmayı reddetmesi gibi. Bunların hepsi sivil itaatsizlik eylemleridir ve kurulu nizamın meşruiyetini içeriden sorgulatır. Meclisin o an gösterdiği o aşırı sert tepki aslında bu görünürlüğün ifşasına duyulan panikti diyebilir miyiz? Tam olarak buydu. Bir panik ve bastırma refleksi. Makaleleri ve dönemin medya arşivlerini okurken çok çarpıcı bir sosyolojik benzerlik yakaladım aslında. 1999 yılındaki Merve Kavakçı olayıyla 1991 Leyla Zana krizi. Çok iyi bir karşılaştırma. İkisi de tamamen zıt ideolojik kutuplardan geliyor. Biri Kürt siyasi hareketinden, diğeri İslamcı gelenekten. Ama Cumhuriyet tarihi boyunca tanımlanan bir makbul vatandaş ve özellikle de bir makbul kadın şablonu var ortada. Zana etnik kimliğiyle, Kavakçı ise dini kimliğiyle yani başörtüsüyle bu makbul şablonu yırtıp o kürsüye çıkıyor. Ve sistem ikisine de aynı varoluşsal krizle tepki veriyor. Kesinlikle.
Aynı dışlama, aynı linç refleksi. İkisine de derhal bir haddini bildirme kampanyası başlatılıyor. İkisi de kendilerine biçilen sınırların dışına çıkıp, kendi doğal kimlikleriyle kamusal alanın en üst basamağına adım attıklarında, sistemin o görünmez ama çok sert duvarlarına çarptılar. Ve işin ilginci, medyada bu duvarın en güçlü örmecisiydi. Gerçekten öyle. Ertesi günkü gazetelere bakıyoruz, inanılmaz manşetler var. Tercüman gazetesi koca puntolarla "Türkiye Türklerindir" sürmanşetine atıyor. Milliyet olayı doğrudan hep rezaleti olarak sunuyor okuyucuya. Cumhuriyet gazetesi de Kürtçe krizi başlığıyla çıkıyor. Ve dönemin sosyal demokrat lideri Erdal İnönü'nün "bunlar bizden değil" sözünü manşete taşıyor. Yani medya adeta devletin resmi ideolojisinin megafonu gibi çalışmış o günlerde. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Bizim burada sormamız gereken şey şu: hangi belgeleri henüz okumadık? Mesela tarihçiler bu yemin krizini nasıl yorumluyor? Hangi tarihçiler bunun tamamen planlı bir siyasi provokasyon olduğunu savunurken, hangileri bunu demokratik bir hak arayışı, bir kimlik beyanı olarak okuyor? Tarihçiler bu konuda hala ikiye bölünmüş durumda. Elimizdeki resmi kaynaklar bize meclisteki tepkinin bir anlık öfke patlaması olduğunu söylüyor. Ancak bazı bağımsız araştırmacılar ve dönemin tanıkları, meclis içindeki bu tepkinin ve medyadaki linç kampanyasının oldukça orkestre edilmiş, planlı bir devlet refleksi olduğunu savunuyor. Bugün o dönemin devlet içi gizli yazışmaları, mesela istihbarat raporları tamamen açılsa İşte o zaman renk değişir. kesinlikle. Devletin gerçekten içeriden bir bölünme paranoyasıyla mı hareket ettiğini, yoksa bu krizi siyasi bir tasfiye için fırsat olarak mı kullandığını net olarak görebiliriz. Belki de Türkiye'nin Kürt meselesini sivil siyasette çözme fırsatını elinin tersiyle ittiği o kırılma anıydı bu olay. Ve o kırılma anı 1994 yılına geldiğimizde devasa ve çok somut bir bedele dönüşüyor ne yazık ki. 2 Mart 1994. Leyla Zana ve diğer DEP'li vekillerin, yani Orhan Doğan, Hatip Dicle ve Selim Sadan dokunulmazlıkları kaldırılıyor. Evet, o hafızalara kazınan görüntüler. Meclis kapısından polis zoruyla yaka paça alınmaları, 13 günlük uzun bir sorgulama süreci ve ardından Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki yargılama. Sonuç ne? Türk Ceza Kanunu'nun 168. maddesi uyarınca silahlı örgüt üyeliği ve 312. maddesinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından tam 15 yıllık ağır hapis cezası. İşte tam burada o çetrefilli hukuki soruları sormamız gerekiyor. Hukukçular, akademisyenler bu dava dosyasını yıllarca inceledi. Evet. Savcılık iddianamesinde eylem olarak tamme yazıyordu. Bir milletvekili sadece meclisteki konuşmaları yüzünden nasıl silahlı örgüt üyesi sayıldı? Benim de tutanakları incelerken kendime en çok sorduğum soru bu oldu zaten. Delil neydi? Yani silahlı bir eyleme katıldıklarına dair fotoğraflar mı bulunmuştu, telefon dinleme kayıtları mı vardı, gizli tanık ifadeleri mi kullanıldı? İnanır mısın? Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün o döneme ait raporları bu konuda çok net bir tablo çiziyor. Ne diyor o raporlar? Raporlar, savcılığın sunduğu temel delillerin ezici bir çoğunluğunun düşünce açıklamaları, meclis konuşmaları ve siyasi faaliyetlerden ibaret olduğunu belgeliyor. Yani somut bir eylem yok mu? Hayır, somut, silahlı bir eylem talimatı veya örgüt hiyerarşisi içinde yer aldıklarını kanıtlayan fiziki bir delil dizisi sunulamıyor dosyada. O zaman hukuki dayanak neydi PKK üyeliği suçlaması için? Savcılığın mantığı tamamen şuydu. Bu kişilerin söylemleri PKK'nın siyasi hedefleriyle paralellik gösteriyor, öyleyse bu kişiler örgüt üyesidir. Hukukta buna niyet okuma veya genişletilmiş yorum denir. Ve modern ceza hukukunda bunun yeri çok ama çok tartışmalıdır, değil mi? Kesinlikle. Modern demokratik bir hukuk sisteminde bu deliller aynı şekilde kabul edilmezdi. Peki delillerin niteliğini bir kenara bırakalım. Yargılamayı yapan mahkemenin bizzat kendisi uluslararası arenada dev bir krize dönüşüyor. Devlet Güvenlik Mahkemeleri, yani meşhur DGM'ler. Evet, DGM'ler Neden bu mahkemelerin yapısı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döndü?
DGM'nin yapısı neden tarafsız ve bağımsız bulunmadı? Askeri hakim meselesi neden bu kadar büyük bir sorundu? Şöyle açıklayayım. DGM'ler 1982 Anayasası'nın yani askeri darbe döneminin bir ürünüydü. Bu mahkemelerin 3 kişilik bir hakim heyeti vardı. İkisi sivil yargıçtı ama heyetteki 3. kişi rütbeli bir askeri hakimdi. Sivil bir yargılamada asker. Aynen. Şimdi tabloyu gözünün önüne getir. Bir sivil siyasetçi terör suçlamasıyla yargılanıyor ve ona ceza verecek kürsüde ataması, sicili ve disiplini doğrudan Genelkurmay Başkanlığına bağlı olan üniformalı bir subay oturuyor. Bu korkunç bir çelişki hukuken. Tam olarak öyle. AYHM'in 2001 yılında verdiği adil yargılanma hakkı ihlali kararının omurgası da tam olarak buydu. Avrupa hukuk normları, yürütmeye ve orduya doğrudan bağlı bir hakimin bulunduğu bir heyetin bağımsız ve tarafsız olamayacağını tescilledi. Bu hukuki tescil, davanın uluslararası arenada nasıl devasa bir sembole dönüştüğünü de açıklıyor aslında. Düşünsene, Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Daniel Mitterrand, hapisteki Zana'ya destek mektupları yazıyor. Hatta 1995 yılında Avrupa Parlamentosu, dünyanın en prestijli insan hakları ödüllerinden biri olan Sakharov Düşünce Özgürlüğü ödülünü hapisteki bir milletvekiline, Leyla Zana'ya veriyor. Bu dava, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini, üyelik müzakerelerini adeta rehin alıyor o dönem. Avrupa Parlamentosu kararları hangi gerekçeleri öne çıkarıyordu tam olarak? Uluslararası hukuk, iç hukuka nasıl bu kadar doğrudan müdahale edebildi? Çünkü Türkiye kapalı bir kutu değildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış, AİHM'in yargı yetkisini ve kararlarının bağlayıcılığını kendi isteğiyle tanımış bir ülkeydi. AB üyelik süreci de var tabii. Tabii ki Avrupa Birliği'ne tam üye olmak istiyordu ve bunun için Kopenhag kriterlerini yani demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı şartlarını yerine getirmek zorundaydı. Avrupa Parlamentosu açıkça bu dosyayı hukuki normlara uygun şekilde yeniden ele almazsan AB kapıları sana tamamen kapalıdır diyordu. Ve bu baskılar sonucunda uyum yasaları yani o dönemki reform paketleri çerçevesinde hukuki bir mekanizma çalıştırılıyor. 2003 yılında Zana ve arkadaşları için yeniden yargılama süreci başlıyor ama burada yine mantığın sınırlarını zorlayan bir kronoloji var. Evet, o kronoloji çok ilginçtir. Bak şimdi, Avrupa Mahkemesi 2001'de bu yargılama adil değil diyor. Yeniden yargılama 2003'te başlıyor. Ama tahliyeleri ancak 2004'te gerçekleşiyor. Eğer ortada uluslararası en üst mahkeme tarafından tescillenmiş bir hukuksuzluk varsa, bu adalet mekanizması neden bu kadar ağır çekimde işliyor? Neden bir tahliye kararı için yılların geçmesi gerekiyor? Çünkü hukuk özellikle de böylesi siyasi davalarda maalesef steril bir laboratuvar ortamında işlemiyor. Siyasi konjonktürün direncine takılıyor. Uluslararası Af Örgütü ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu 2003'teki o yeniden yargılama sürecine gözlemciler gönderdi. Raporları nasıldı? Çok çarpıcıydı. Gözlemciler, DGM'nin eski mahkumiyet kararını aklamak için baştan kararlı olduğunu, savunma haklarının yine kısıtlandığını ve usulün adeta göstermelik bir şekilde işletildiğini raporladılar. Yani adalet, devletin güvenlik bürokrasisinin direncini kırmakta çok zorlanıyordu. Her 10 dakikada bir kendimize sormamız gereken o can alıcı soruyu burada tekrar devreye sokalım o zaman. Bu sürecin görünmeyen yönü neydi? Bugün devletin 1994 yılından 2004 yılına kadar uzanan süreçteki iç yazışmaları, Adalet Bakanlığı koridorlarındaki o diplomatik kriz notları açılsa biz tam olarak ne öğrenirdik? Belki de o belgelerde hukuki kararların siyasi erk tarafından ne kadar ince bir mühendislikle yönlendirildiğini görecektik. Ya da tam tersi, devletin belirli kanatlarının uluslararası hukuka uyum sağlamak için eski o güvenlikçi bürokrasiyle nasıl bir iç çatışma yaşadığını, nasıl kavga ettiğini okuyacaktık. İhtimal dahilinde evet, her iki durumda da bu davaların saf birer ceza hukuku tatbikatı olmadığını, aksine Türkiye'nin kendi kimliğiyle, geçmişiyle ve Batı ile olan ilişkisiyle devasa bir hesaplaşma sahası olduğunu görüyoruz. Zaten bu yüzden konu sadece mahkeme salonlarıyla sınırlı kalmadı. 2004'teki o uzun bekleyişin ardından gelen tahliyeyle hikaye bitiyor mu? Biter mi hiç? Hayır, tabii ki.
Tarih adeta kendini tekrar eden bir tiyatro sahnesi gibi işliyor. Tahliyenin ardından yıllar geçiyor, siyaset yeniden şekilleniyor. Leyla Zana 2011 yılında bağımsız milletvekili olarak meclise yeniden giriyor. Yeminini ediyor ve hiçbir kriz çıkmıyor. Her şey olağan akışında devam ediyor ta ki 2015 yılına kadar. İlk krizden tam 24 yıl sonra. Aynı kadın, aynı meclis kürsüsü. Bu kez HDP'nin Ağrı milletvekili olarak o kürsüye çıkıyor ve yeminine şu cümleyi ekliyor. Bir heviyi aşiti ki birumet o mainde, yani onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla. Ve sonuç ne oluyor? Meclis başkanı yemini içtüzüye aykırı bularak anında geçersiz sayıyor. Zana meclis çalışmalarına katılamıyor ve sonunda devamsızlık gerekçesiyle vekilliği düşürülüyor. Yine başa dönüyoruz yani. Aynen. Süreç yine meclis dışına itilmeyle sonuçlanıyor. Ya düşünsene 1991'den 2015'e tam çeyrek asır geçmiş, 2011'de yemin ederken hiçbir sorun çıkmıyorken, 2015'te neden senaryo birdenbire başa sarıyor? Zaman mı dondu yoksa konjonktür mü tamamen değişti? Bu iki dönemi 1991 ile 2015'i tek tek karşılaştırırsak sistemin reflekslerindeki bu tutarsızlığı nasıl açıklayacağız? Aslında hukukun siyasetin termometresi gibi çalıştığını kanıtlayan en iyi karşılaştırma da budur. 2011 ile 2015 yılları arasındaki o kritik farkı dönemin siyasi iklimine bakarak çok net anlayabiliriz. Neler değişmişti ki o arada? 2011'de Türkiye'de bir çözüm süreci rüzgarı esiyordu, hatırlarsın. Devletin politikası, Kürt siyasal hareketini sistemin içine çekmek, meşru bir entegre alan açmak yönündeydi. Toplumun ve medyanın bakışı da bu yumuşama iklimine göre esnetilmişti. Ancak 2015'in sonlarına gelindiğinde o çatışmasızlık süreci tamamen çökmüş, şehirlerde hendek olayları patlak vermişti. Devlet büyük bir hızla o 1990'ların şahin güvenlikçi ayarlarına geri dönmüştü. Yani olay şu, Leyla Zana'nın tavrı aynı, o kürsüdeki varlığı aynı, verdiği mesaj hep barış kelimesi etrafında şekilleniyor ama sistemin o kelimelere, o kimliğe verdiği tepki, o günkü siyasi hava durumuna, devletin güvenlik termometresine göre şekil değiştiriyor. Kesinlikle öyle. Demek ki mesele sadece edilen yemin, ihlal edilen iç tüzük maddeleri veya kullanılan dil değil. Mesele o dili kullanan özneye, devletin o an hangi politik gözlükle baktığıdır. Çok doğru. Bu olay başka nasıl okunabilir ki zaten? Hukuki metinler aynı kalsa bile uygulayıcıların o metinleri yorumlama biçimi tamamen konjonktüreldir. Bu yüzden bu dönemi analiz ederken hangi sorular hala cevaplanmadı diye sürekli sormalıyız. Mesela Çözüm sürecinin çöküşüyle meclisteki bu dışlanma refleksi arasındaki doğrudan talimat zinciri neydi? Bu belgeler hala gizliliğini koruyor. o zaman toparlayalım yavaş yavaş. Bölümün en başında bahsettiğimiz o iplik, o küçük kurdele parçası, tüm bu resmi tutanaklardan, AYİM kararlarından, uluslararası raporlardan süzüldükten sonra bize çok daha büyük ve karmaşık bir kumaşı gösteriyor. Çok doğru bir benzetme. Leyla Zana vakası sadece bir kişinin siyasi biyografisi değil kesinlikle. Bu dava, Türkiye'nin hukuk sisteminin dayanıklılığının, demokratik temsil kabiliyetinin sınırlarının, insan hakları karnesinin ve o çalkantılı Avrupa Birliği sürecinin canlı, nefes alan bir röntgenidir. Evet, önümüzdeki bu devasa kaynak yığınına baktığımızda iki net ve zıt anlatı görüyoruz zaten. Nedir onlar? Bir yanda devletin bölücülük, silahlı örgüt propagandası ve milli güvenlik tehdidi üzerine kurduğu o sert argüman var. Diğer yanda ise insan hakları savunucularının ifade özgürlüğü, ana dil hakkı, sivil itaatsizlik ve bağımsız yargılanma hakkı etrafında ördüğü argüman var. Biz bu analizde iki tarafın reflekslerini de tarafsız bir şekilde masaya yatırdık. Ve şunu gördük değil mi? Modern hukukun üstünlük ilkesinin devletin varoluşsal kriz anlarında nasıl bükülebildiğini, mahkemelerin de nasıl siyasetin bir uzantısı haline gelebildiğini. Aynen öyle. Zaten bu yüzden konu sadece mahkeme salonlarıyla sınırlı kalmadı. Yıllar boyunca Türkiye siyasetinin ana belirleyicilerinden biri oldu. Peki ya sen? Bizi dinleyen, bu uzun hukuki ve tarihi araştırmada bize eşlik eden sen,
bir toplumun gerçekten demokratik bir olgunluğa eriştiği, en radikal bulduğu sese, en tahammül edemediği renge karşı bile evrensel hukukun üstünlüğünü koruyabilmesiyle mi ölçülür? Çok güçlü bir soru bu. Eğer 1990'lardaki o Devlet Güvenlik Mahkemesi dosyaları, kapalı kapılar ardında verilen siyasi kararlar, istihbarat raporları bugün tamamen şeffaf bir şekilde tüm dünyaya açılsaydı, yakın tarih kitaplarımızı baştan aşağı yeniden yazmamız gerekir miydi sence? Muhtemelen evet. O yüzden bir dahaki sefere akşam haberlerinde ya da sosyal medyada bir siyasi dava veya terör yargılaması duyduğunda kendine sadece şu soruyu sor. Şu an bana okunmayan belge hangisi? Hangi detay bilinçli olarak benden gizleniyor ve bu hikayeye itiraz eden başka hangi kaynaklar var? Bu derinlemesine analize katıldığın ve bizimle birlikte bu zor soruları sorduğun için teşekkür ederiz. Kesinlikle. Sorgulamaktan asla vazgeçmeyin. Bir sonraki kaynak deşifresinde buluşmak üzere, hoşça kalın.